Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Şöyle ipimi göstereyim. Himalaya'nın ihraç fazlası ipini kullanıyorum arkadaşlar. İpim 100 gram 285 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da şu şekilde göstereyim. Evet, bugünkü kullanacağımız ip bu. Bununla güzel bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 4 numara. Yapacağımız model oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmek olarak ayarlayacağız ilmek sayımızı. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Yani 3 model üzerinden anlatım yapacağım. 18 ilmek artı 3 ilmek daha ekleyeceğim. Toplamda 21 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız. 6 ve 6'nın katları, sonuna 3 ilmek ekleyeceksiniz. Evet, şöyle hemen ilmeklerimi sayayım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplamda 21 ilmek. Şu fazlamı hemen çıkartıyorum. Evet, şu anda şişimde 21 ilmeğim var. 21 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şöyle 1-2 sıra haroşa yapacağım ben arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Her türlü lastiğe uyum sağlayabilir. Şöyle birkaç sıramızı tamamlayalım. Hatta ben videoyu fazla uzatmamak için şöyle birkaç sıra yapıp geliyorum arkadaşlar. Lastiğimi tamamladım ben bu şekilde. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimizin hepsini düz olarak örelim sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yani birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak örelim ilmeklerimizi. Üçüncü sırada farklı bir işlemimiz var. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Model kurulumunda. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın ön yüzünde şöyle 2 sıra düz örgümüz oluştu. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimin ikisini bir alarak
ters ördüm ve kestim, yani tek ilmeğe düşürdüm. Sıradaki ilmeğimi 3 kez öreceğim şimdi bu ilmeğimi. Önce ters olarak ördüm. Daha sonra düz ördüm. Aynı ilmeği bakın şişimden çıkarmıyorum. İpimi öne aldım. Tekrar ters ördüm. Bir ilmekten yani 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine ikisini bir ters örerek kestim. Yani bir burada kesmiş olduk ilmeğimizi. Ortadaki ilmekte bir ilmekten 3 ilmek çıkardık. Artırdık tekrar. Tekrar solunda 2 ilmeği ters örerek kestik. Modelimiz buraya kadar bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci kez kuralım. Bir ilmek düz ördüm. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Bir ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi önce düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Daha sonra ters ördüm. Önce daha sonra düz ördüm. Tekrar ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum bu şekilde. 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Buraya kadar da ikinci kez kurduk. Şimdi üçüncü kurulumu da yapalım hemen. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Şimdi sıradakini önce ters örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Ördüğüm ilmeği daha sonra düz örüyorum. Bir kez daha ters örüyorum. Yani bir ilmeği 3 kez ördüm burada. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Ters ördüm. Kestim yani. 2 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzünde farklı işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Sadece 3. sırada farklı bir işlemimiz var. Diğer 3 sıramız ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. Modelimizi kurmuş olacağız. Dediğim gibi modelimiz 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşmakta. Ve de model kurulumu da 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Modeli bir kez kurmuş olduk. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 1. sıra ön yüzünde düz, 2. sıra arka yüzünde ters olarak örelim ilmeklerimizi. Ben ters ilmeklerimi bu şekilde alıyorum arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Benimki de tamamen el alışkanlığı. Bu şekilde öğrendim. Bu şekilde devam ediyorum. Bana böyle daha kolay geliyor. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Bakın model şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı.
Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. İpimi öne aldım kendimden tarafa. Sıradaki 2 ilmeğimi bakın 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu ortadaki ilmeğim bakın tam denk gelmesi lazım. Ortadaki ilmeğimi önce ters örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Düz olarak ördüm. Daha sonra tekrar ters ördüm. Aynı ilmeği 3 kez örmüş oldum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. Ortadaki bakın düz ilmeğimiz yine düz olarak örüyorum. Model aynı şekilde yani kaydırma olmayacak. Bir düz ilmekten sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Bakın şu düz ortadaki şuradaki ilmeğimi yine aynı şekilde önce ters, düz ve ters olarak ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Ortadaki düz ilmeğimizi düz ördük. Bakın model böyle devam ediyor. Bir düz ilmekten sonra 2 ilmek ters keselim ve sıradaki ilmeğimizi önce ters, daha sonra düz ve ters olarak 3 kez ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım. Hemen sıradaki 2 ilmeğimi de ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda bir düz ilmek, bir de kenar ilmeğimiz var. Artı 3 ilmek eklememizin sebebi bu arkadaşlar. 2 tane kenar ilmeği örüyoruz. Bir de sıra sonunda şuraya düz ilmek gelmesi için artı 3 ilmek ekledik. Buna dikkat edelim. Şimdi dördüncü sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani model kurulumunda sadece 3. sıra ön yüzünde farklı işlem var. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak öreceğiz. 4 sırada bir bu işlemi tekrarlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde ters olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın. Model böyle ilerleyecek. Dediğim gibi ilerledikçe kendini gösterecek bir model. Bir de daha önce yaptığım bir parça var. Onu da size göstereyim hemen. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle arkadaşlar. Bakın modelin ilerlemiş hali böyle. Bu büyük parçamda da şu lastiği kullandım. Kanalımda var. Tekstil tipi başlama diye, örgüye başlama diye. İsterseniz yorumlar kısmına linkini bırakabilirim. Bunu da beraber yaptık. Şöyle 2-3 sıra haroşa üzerine modelimizi kurduk. Siz istediğiniz lastiğe kullanabilirsiniz dediğim gibi. Bu lastiğe de bakın gayet güzel oldu şöyle. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzünde böyle gayet güzel şöyle kabarık kabarık bir model. Model yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur arkadaşlar. Şöyle tutarsanız. Şöyle kenar ilmeklerimiz de bu şekilde çıktı. Şöyle bırakayım. Bu modeli çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, kolay ve gösterişli bir model. Yelek yapımında kullanabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz etol şal olarak. Yani şu an aklıma gelmiyor ama her türlü örgülerinize de uyabilecek
kolaylıkta ve güzellikte bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Beni buraya kadar da izlediyseniz, videoyu da beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.